çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile asansör projesi yapacağız. Projemizde düğmeye bastığımız zaman asansörümüz yukarı çıkacak. Orada biraz bekledikten sonra tekrar aşağı inecek. Şimdi hangi malzemeleri kullanıyoruz ve kodlamasını nasıl yapıyoruz beraber öğrenelim. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Buton modülüm, DC motorum, tekerleklerde de bulunan 360 derece dönebilen motor çeşidimizdi. Bir adet bağlantı kablom var. Bu proje için biraz daha uzun bir bağlantı kablosuna ihtiyaç duyuyordum. Siz de isterseniz Pino satış sayfasından satın alabilirsiniz ya da yakınlardaki bir elektrikçiden RJ11 kablo diyerek temin edebilirsiniz. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilimle pil şapkam yanımda. Şimdi hemen buton modülümün bağlantısını yaparak başlamak istiyorum. Buton modülünün üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor renkli etiketli kapılardan herhangi birine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar butonum için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablomu alıyorum. Bir ucunu butonuma, diğer ucunu da Pino kontrol karttaki mor kapılardan herhangi birine takıyorum. 2 numaralı kapıyı seçeceğim ben. Bağlantımı yaptım. DC motorum için Pino kart üzerinde ayrılmış özel alanlar var. Şuradaki beyaz portlara DC motorunuzu bağlayabilirsiniz. Aynı anda birden fazla, yani 2 tane DC motor da bağlayabiliyorsunuz. Benim projemde bir DC motoru yeterli olacağı için bir DC motor alıyorum elime. Ve hemen şuradaki porta takıyorum. A1, A2 olan kısım sağ taraf. B1, B2 olan kısım ise sol taraftaki motoru kontrol etmek için var. Hemen kablomu elime aldım ve USB porta bağlayacağım. Öncelikle küçük ucunu Pino kontrol karta taktım. Diğer tarafını da bilgisayardaki USB girişine bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Ve program üzerinde bazı ayarlamalar yapacağım. Öncelikle Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala indirmediyseniz benimle birlikte şu adımları takip ederek indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne tıklıyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazdıktan sonra karşımıza çıkan Pino uzantısını indir diyoruz. Çarpıya basarak çıkalım. Robotlar sekmesine geldiğimiz zaman Pino ile ilgili kodların burada mevcut olduğunu görebiliyoruz. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsündeyim. Arduino'nun seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino'm seçili. Çıkış yapıyorum. Bağlan menüsüne geldim ve seri portu bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM5, COM7, COM8 gibi değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın USB kabloyla bilgisayara bağlandığı portun adıyla alakalı. Doğru COM'u bulup seçim yapınız. Seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Demek ki bağlantım tamam, devam edebilirim. Bağlan menüsüne tekrar geldim. Aygıt yazılım güncellemesi diyorum. Aygıt yazılım güncellemesini niçin yapıyorum? Pino kontrol kartımla M-Block programının haberleşmesini sağlıyor aygıt yazılım güncellemesi. Ayrıca kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmamız yeterli. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminsek ama hala problem yaşıyorsak yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabiliriz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıklayıp çıkıyorum. İlk olarak butonumdan bir değer okuması yapmak istiyorum. Acaba butonum doğru bir şekilde çalışıyor mu? Bastığımda hangi değeri veriyordu? Elimi kaldırdığımda hangi değeri veriyor? Hemen hatırlamıyorsak ya da bir daha kontrol etmek istiyorsak diye robotlar sekmesinden Pino buton oku kodunu alıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken kapı seçimi. Hemen Pino 1'in yanındaki oka tıkladım. Ben 2 numaralı kapıya bağladığım için Pino 2 olarak seçim yapıyorum. Kukla üzerinden bir okuma yapacağız. Bu nedenle görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu alıp buton oku kodunu onun içerisine yerleştiriyorum. Kontrol sekmesine gelip sürekli tekrarlı kodunu alıyorum ki her basıp kaldırdığımda değeri bana söylesin. Bir olay ekleyelim başına. Yeşil bayrak tıklandığında yeşil bayrağa bastım.
Evet, bastığımda bir değerini verdi. Elimi çektiğimde 0. Bastığımda 1, elimi çektiğimde 0 değerini veriyor buton modülüm. Şimdi hemen DC motorumu hareket ettirmek istiyorum. Robotlara geldim. Burada Pinobot yön ileri koduyla da yapabilirsiniz. Ya da Pinobot'tan teker seçimi de yapabilirsiniz. Sadece bir motor bağlı olduğu için bu iki kodda tek bir motoru hareket ettirecek. Eğer iki motor bağlamış olsaydık ve ikisini aynı anda hareket ettirmek isteseydik Pinobot yön ileri olan kodu alacaktık. Şimdi Pinobot teker sağ olan kod benim için yeterli. Zaten sağ tarafa taktığım için, yani A1 A2'ye taktığım için burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yönünü ileri olarak ayarlayalım. Bir de hız verelim. 255 hızı veriyorum. Hemen üzerine çift tıklıyorum. Şöyle elime alayım. Evet, dönüyor. Hızını 0 yaptığımda yeni bir kodla yapalım. Çift tıklıyorum ve DC motorumu durdurabiliyorum bu sayede. Şimdi yapmak istediğim projenin kodlarını yazacağım ama bunun için öncelikle bir algoritmasını oluşturmak istiyorum. Ben butona bastığım zaman DC motorum dönmeye başlasın. Belli bir süre dönsün, daha sonra dursun. Eğer ileri döndürdüysem, ileri çevirdiysem belli bir süre sonra geri çevirsin ve butondan elimi kaldırdıktan sonra da tamamen dursun. Böyle bir kod yazacağım kendime. Bunun için kontrol sekmesine gidiyorum ve eğer ise kodunu alıyorum. Önce butona basılı olan durumu kodlamak istiyorum. Eğer ise değilse ile de yapabiliriz bunu. Çünkü iki durumumuz var. Butondan ya bir değeri gelecek, bir değeri değilse gelen değer nedir? 0'dır. İki eğerle yapalım. İşlemlere gittim, eşittir kodunu aldım. Şimdi hemen diyorum ki robotlar sekmesine gelip 2 numaralı kapıdan, daha doğrusu 2 numaralı kapıya bağlı butondan gelen değer 1 ise DC motorum çalışsın. Önce ileri gidecek. 255 çok hızlı gelebilir. Hızını şöyle 180 yapalım. Saniye kodu alıyorum kontrolden. Kaç saniye boyunca çıksın? Şöyle 3 saniye diyelim. Daha sonra dursun. Hızını 0 yaptığımızda duruyor. Yukarıda asansörüme insanlar biniyor olabilir ya da bir yük taşıma asansörü olabilir. Yük taşıma asansörü olarak düşünelim. İçerisine yük konuluyor. Bunun için bir süre vereceğim. Mesela 5 saniye kadar yukarıda beklesin. Daha sonra asansörüm tekrar aşağıya insin. Aşağı inmesi için robotlar sekmesine geldim. Pinobot tekerden yönünü geri yaptım. Hızına 180 diyorum yine. Kaç saniye aşağı inecek? Kontrol sekmesinden yine 3 saniye aşağıya insin. Daha sonra dursun. Hızını da 0 yapalım. Peki butona basılı değilse, yani butondan gelen değer 0 eşitse ne yapacağız? Tekrar eğer ise kodunu aldım. Hemen şuranın hızlıca kopyasını çıkartıyorum. İçerisine yerleştirdim. Butondan gelen değer 0'a eşitse Pinobot teker kodunu alıyorum. Yani DC motorum duracak. Hızını 0 yapıyorum. Direkt Pinobot durdur kodunu da alabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Şöyle tekerlerle başladıysak tekerle devam edelim. Hızı 0 olsun. Sürekli tekrarla kod bloğunun içerisine alıyorum. Ve yeşil bayrağı basarak çalıştırıyorum. Şu an butonumdan 0 değeri geldiği için DC motorum hareket etmiyor. Butona tek basıyorum. Evet. İleri doğru 3 saniye boyunca sardı. Şu an 5 saniyelik bir beklemede. 3 saniye boyunca da geri saydı ve işlemi bitirdi. Butona tekrar basana kadar bu şekilde hareketsiz kalacak DC motorum. Tekrar bastığımda ise bu işlemleri tekrarlayacak.
Hemen tasarımımı yanıma almak istiyorum. Projemi yanıma almak istiyorum. Çünkü bu saniyeleri otomatik olarak verdim ama tasarımımda doğru bir şekilde çalışacak mı? Bunu kontrol etmem lazım. Test etmem lazım. Şöyle bir asansör sistemim var. DC motorunu yukarıya öncesinde silikonladım. Tamamen kartonlarla, ahşap plakalarla yaptığım bir tasarım. İçerisinde şu şekilde bir asansörü var. İple DC motora bağladık. DC motor onu hareket ettikçe tekerini, şurada teker gibi bir şey var, İpi yukarı doğru saracak. Şimdi DC motorumu buradan çıkartıyorum. Asansör sistemi projesine yapıştırdığım DC motorunu takıyorum. Ve bir deneme yapacağım. Butona basıyorum. Evet, 3 saniye yukarı çekti. 3 saniye biraz az geldi. 5 saniye burada bekliyor. Evet. Şimdi hemen bunun ayarlamasını yapıyorum. Şurayı indirerek. Şöyle. Yukarıya 5 saniye çıksın. Daha sonra aşağıya 4 saniye inecek. Yukarıdaki makarayı da biraz boşa sarıyor en başta. O yüzden ayarlamasını böyle yaptım. Yeşil bayrağı basıyorum. Butona bastım. Evet, burada 5 saniye boyunca bekliyor. Evet. Tekrar son kodun saniyesini biraz değiştireceğim. Şu ip biraz daha gergin tutabilirim aslında. Neyse, böyle deneyelim. Şurayı da 3 saniye yapıyorum tekrar. Durdurdum. Tekrar yeşil bayrağı basıyorum. Butona bastım. Şimdi 5 saniye bekliyor burada. Asansöre yük koyuyoruz gibi düşünelim. Sonra aşağı iniyor. Evet. Bu süre benim için yeterli oldu. Asansörümüze biraz daha gerçek anlamda böyle yük koyarsak, ağırlık yaparsak daha böyle savrulmadan çıkacaktır. Hemen kodlarımı içerisine yükleyeceğim. Merhaba de kodunu siliyorum içerisinden. Çünkü kukla tarafından okunduğu için Pino kartını atmama gerek yok. Robotlar sekmesinden Pino program kodunu alıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle dedim. Evet, yükleme gerçekleşirken ben de şu şekilde butonu nereye takalım? Aşağıya bir yere. Şöyle butonu o ön kısma takabilirim. Hatta şunu şöyle yapalım. Buraya butonumu silikonlayacağım. Hemen silikon tabancamı alıyorum yanıma. Şöyle buton modülünün kenarlarına silikon sıktım. Şöyle yan kısma sabitliyorum.
Biraz kuruması gerekiyor. Pino kontrol kartımızı da yukarıya silikonlayabiliriz ya da yapıştırabiliriz. Yükleme işlemi bitti bu arada. Kapat dedim. Ve USB kabloyu çıkartıyorum. 9 volt pilimle pil şapkamı hemen birleştirip Pino kontrol kartındaki güç girişinden takıyorum. On-off kısmı da on kısımda olmalı ki Pino kontrol kartıma güç gitsin. Evet. Butonum da kurudu sanırım. Şimdi hemen tekrar deneyelim. Şöyle. Evet, butona basıyorum. Evet, şimdi aşağı indirecek. 5 saniye bekliyor. Burada yükleme yapılıyor gibi düşünebiliriz. Aşağıya indirmiş oldu. Şimdi tekrar butona basalım. Bir kere daha yapsın aynı işlemi. Asansörüm en yukarıda. 5 saniye sonra ise asansörü tekrar aşağıya indiriyor. Bu şekilde bir asansör projesi yapmış olduk. Evet, projemiz bitti, bu şekildeydi. Sizler de çok daha güzel bir tasarım yapabilirsiniz. Yaptığınız bu proje tasarımlarının videosunu, fotoğrafını çekin. Sosyal medya adreslerimizden bizlere yollayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.